Herkese merhaba, ben Mustafa. Girişimciyim. Girişimci bir aileden geliyorum. 1989 Girne, Kıbrıs doğumluyum. Biraz şanslı bir insanım girişimcilik konusunda çünkü ailemin tamamı girişimcilikten geliyor. O anlamda benim için hayatım boyunca hedeflerimden bir tanesi en hızlı şekilde okulumu tamamlayıp girişimciliğe, iş hayatına adım atmaktı. Yaklaşık 12-13 senedir girişimcilik içindeyim. Ticaretten medya tarafına, teknolojiye birçok farklı sektörde girişimcilik yaptım. Bunlardan ilki Mugo'ydu. Hala devam ediyor. Tekstil tarafında bir girişimimiz. Sonra Kolay Değil ve İKAS geldi. İKAS da şu an dünya üzerindeki en hızlı e-ticaret altyapılarından bir tanesiyiz. Avrupa'daki en önemli SaaS girişimlerden bir taneyi olmayı hedefliyoruz. Bakalım, umarım ülkemizi gururlandıracağız. Girişimcinin aslında yatırım almalı mı ve almamalı mı belki konuşmak gerekiyor. Eğer bir girişimci çok hızlı büyümek istiyorsa ve bulunduğu pazarda ciddi bir rekabet olacağına inanıyorsa ve bunu çok hızlı bir şekilde o pazarı kapatmak ve domine etmek istiyorsa yatırım alarak başlaması ve yatırım alarak ilerlemesi ve hızlı bir şekilde büyümesi aslında tercihten ziyade zorunluluk haline dönüşüyor. Çünkü sizin rakipleriniz çok ciddi yatırımlar almış, çok ciddi destek görmüş rakipler olduğu için onlarla yarışabilmeniz, onlarla tabiri caizse kapışabilmeniz için onlarla aynı şartlarda bulunmanız gerekiyor ve işin yatırım tarafını bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Burada da devreye nasıl yatırım alınır sorusu geliyor. Girişimcilerin herhalde en büyük dertlerinden bir tanesidir yatırım almak ama aynı zamanda özellikle o girişimdeki kurucuların, belki de CEO olan kurucunun da en hızlı şekilde çözmesi gereken, belki de ilk çözmesi gereken şey yatırım almak. Yani şu anda birçok girişimlerde yatırım alma konusuna geldiğinde ya işte bunu nasıl yapacağız veya bunu ben başka birine delege edebilir miyim, başka birine bu işi paslayabilir miyim gibi çabalar görebiliyoruz. Bu aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Eğer bir girişim içerisindeki kurucular ve CEO özellikle yatırım alma işini çözemiyorsa bu yatırımcılar tarafında da veya genel sektör içerisinde de pek iyi karşılanan bir şey olmuyor. Yatırımcılar da genelde para raise edebilen, yani yatırım alabilen girişimcileri daha çok tercih edebiliyor. Çünkü o insanlar ilerleyen yıllarda da tekrar para almak, yani yatırım almak durumunda kalacak. Doğal olarak da bunu becerebilen girişimcileri tercih ediyorlar. Girişimcinin burada yatırım almasındaki en kritik şey aslında bir tanesi, en kritik şey pazar büyüklüğü bence. Ve bununla beraber o ilk adımları bir şekilde atabildi mi? Burada bir yumurta tavuk hikayesi var. Biz girişimciler olarak genelde şunu bekliyoruz. Ey yatırımcı, gel bize bir yatırım yap. Sonra biz bu işi bir yere getirelim ve sana gösterelim diyoruz. Yatırımcı diyor ki sen bir önden bir şeyler yap, ben bir göreyim, ondan sonra sana destek olacağım. Bu ikilemde biz ister yatırımcıyı suçlayabiliriz, istersek piyasayı, sektörü, dünyayı suçlayabiliriz, istersek de gerçekten hem iğneyi hem çuvaldızı kendimize batırıp bir şekilde o ilk hamleyi yapabiliriz. Burada bu çok daha kritik arkadaşlar. Yani gerçekten o ilk hamleyi yapıp traction denen o ilk satışları yapıp belki ilk ciroları kazanıp hem kendine hem ekibine hem dışarıya hem de yatırımcılara bu işi yapabildiğini göstermek çok önemli. Yeterince büyük bir pazar büyüklüğü varsa, özellikle Türkiye'deki girişimciler için söylüyorum, Türkiye pazarı büyük olmasına rağmen yurt dışını hedeflemek ve yurt dışındaki bir iş planını yatırımcılara sunabiliyor olmak kritik. Bu varsa, ekip de tercihen daha tecrübeli ise, daha önce benzer bir sektörde, benzer bir sorunla uğraşmış insanlarsa yatırım almak çok daha fazla kolaylaşıyor. Yatırım almakla ilgili bir engel de çoğu zaman değerleme tarafı olabiliyor. Yani biz genelde ister istemez şirketimizi çok daha yüksek rakamlarda değerleyip belki de kaybettiğimiz hisseyi ya da sattığımız, verdiğimiz hisseyi doğal olarak minimize etmek istiyoruz. Değerlemeye başlarda çok takılmamak lazım. Çünkü eğer başta bir şekilde takıldığımız dünyada hiç para bulamıyorsak zaten işe hiç başlayamayacağız veya hiç ölçeklendiremeyeceğimiz için elimizdeki zaten hiçbir şey kalmıyor olacak. O yüzden başta bize doğru katkıyı sağlayacak, doğru yatırımcılarla en hızlı şekilde yola başlamak en mantıklısı. Benim genelde yatırıma bakış açım en hızlı çözebildiğim ve tabii ki mümkün olan en iyi şartlarda çözebildiğim yatırım, para benim için en değerli olan oluyor.
Tabii ki çok global ve çok iyi isimlerden para almak çok önemli bir şey ama bunlar süreci çok uzatıp veya çok karmaşık hale getiriyorsa aslında bana gün sonunda zarar veriyor. Çünkü bana bunun bir fırsat maliyeti var. O yüzden ben genelde çok daha hızlı çözebildiğim yatırım süreçlerini tercih ediyorum. Eğer bana yatırımcı seçerken nasıl yatırımcıları tercih etmeliyiz diye sorarsanız benim tercihim yatırım süreçlerinin en kısa sürede, en kolay şekilde biteni en güzel yatırımdır aslında. Tabii ki hepimiz globalden, Tier 1 denen çok saygı duyulan, reputasyon getiren, şirkete tüm dünyada güven getiren yatırımcıları tercih ederiz ama bunlarla görüşme süreçleri veya bunlardan net bir ilgi görmediğiniz senaryoda sırf illa ben böyle birinden alacağım diye aylarca yıllarca bekleyip aslında potansiyelinizden oluyorsanız belki de çok daha büyük bir şey kaçırıyorsunuz. Çok daha ufak miktarlarda size gerçekten inanan, sizi destekleyecek yatırımcılarla çok daha hızlı çözebileceğiniz anlaşmalarla bu işi bitirip hızlı bir şekilde yola koyulmanız çoğu zaman sizin için çok daha hayırlı olacak. Girişimci yatırımı nasıl aramalıdır? Şöyle, girişimcilerin yatırımcılara ulaşması ile ilgili aslında genelde 2 tane yol var. Bunlardan bir tanesi biz girişimcilerin yatırımcılara e-mail, sosyal medya ve diğer araçlarla bir şekilde bir etkinlikte onlarla tanışarak vesaire ulaşma yöntemimiz. Bir diğeri de aslında introlamak denen yani tanıştırmak denen sizi başka bir yatırımcı veya bir tanıdığın o yatırımcılarla tanıştırdığı metot. Genelde özellikle yurt dışındaki yatırımcılarda bu 2 metottan hangisinin daha faydalı olacağı ile ilgili doğal olarak ikincisini söylüyorlar. Yani diyorlar ki eğer bir girişimci bana bir tanıdığım aracılığıyla yani güvendiğim bir başka girişimci veya yatırımcı aracılığıyla gelirse bu benim için daha iyi bir indikatördür. Çünkü o tanıdığım insana güvendiğim için bu girişimi daha ciddiye alırım diyorlar. Bir tanesi bazı yatırımcılar da şey diyor. Benim için hiç fark etmez. Her zaman bize yazın, e-mail atın, bize işte ulaşın diyor. Hiçbir önemi yok bizim için diyor. İşin gerçeği arkadaşlar aslında her zaman bu bahsettiğim ikinci yol çok daha iyi. Bir şekilde yatırımcının güvendiği biri varsa onun aracıyla sizin tanıştırma istemeniz yani intro istemeniz deniyor buna. Ve örneğin benim işte kendi yatırımcıma işte Ahmet var abi bununla tanışman gerekiyor. Çok iyi bir startup, çok iyi bir girişimciler. Bunlar da çok başarılı olacak dediğim zaman benim yatırımcım zaten bana güvendiği için onları da neredeyse benim statüme koyuyor ve çok daha ilgili başlıyor. Bu belki de maça 1-0, belki de 2-0 önde başlamak gibi bir şey. Ama bir taraftan da gerçekten eğer girişimcinin kumaşında yani o kalite varsa, sektör gerçekten yeterince büyük hissediliyorsa veya bunların hiçbiri önemli değil, arkada çok hızlı büyümüş ve çok ciddi cirolar yapan, iş yapan bir ürün, bir şirket varsa bunlar çok önemli de kalmayabiliyor. Yatırımcılara ulaşma tarafında 2 tane yol saydık. Bir tanesi sizin doğrudan onlara e-mail atmanız, sosyal medyadan ulaşmanız, bir diğeri ise bir şekilde sizi birinin onlara tanıtması, introlaması ve aracılık yapması. Son bir yöntem de siz belirli bir aşamaya geldiğinizde aslında bu yatırımcılar size zaten ulaşmaya başlıyor. Bu yatırımcıların çok ciddi bir analist ekipleri oluyor ve bu ekiplerin zaten tüm işi tamamen her gün dünyadaki en potansiyelli girişimcilerle görüşüp onları kendi üst yönetim ekiplerine sunmak. Bunlardan zamanla çok ciddi anlamda ilgi görmeye başlayacaksınız. Ben kendi özelimde şu an hiç olmazsa haftada 20-25 tane farklı aşamadaki fonun yani private equity'ler olabilir, VC'ler olabilir, angel'lar olabilir bana yazdığını görüyorum ve inanın birçoğuyla aslında toplantı bile almıyorsun. Birçoğuna cevap bile vermiyorsun ve ne kadar onların ısrarcı olduğunu görüyorsun. Yatırımcıların bu kadar ısrarcı olması veya size ilgi göstermesi sizi çok fazla da heyecanlandırmasın. Aslında onların görevi orada bir şekilde kendi ekipleriyle, üst yönetimiyle tanıştırmak ve aradan çekilmek. Kendi işlerini yapıyorlar sadece. Orayla görüştükten sonra çok yüksek ihtimal aslında oradan bir şey çıkmayacak. Ama bir şekilde tanışabildiğiniz kadar insanla bu saydığım 3 yöntemle tanışmanız ve o süreçleri, o ilişkiyi olabilecek en erken aşamada başlatmanızın size çok ciddi faydası olacaktır. Girişimci yatırım süreçlerine neye dikkat etmeli? Bir tanesi aslında şeffaflık ve verilerin doğruluğu.
Girişimci yatırım süreçlerine başlamadan aslında VDR denen data room, yani Visual Data Room dediğimiz o veri tabanını bir şekilde oluşturmalı. Yatırımcının ondan neler bekleyeceğini 3 aşağı 5 yukarı araştırmalı ve bir şekilde o yatırımcıyla ilgili o süreç başladığında hazırlıksız yakalanmamalı. Yatırımcıyla olan görüşmelerde sektörüne ve rakiplerine muhakkak hakim olmalı ve karşı tarafa aslında işini çok iyi bildiğini anlatmalı. Biz girişimciler olarak genelde yatırımcılara anlattığımız işle ilgili hikayelerde birazcık kendi hayat hikayemizi ıskalayabiliyoruz. Burada benim naçizane tavsiyem, yatırımcılara muhakkak hayatınızın geçmişindeki bulunan hani yaptığınız işleri, bu işi kurma fikrine nasıl geldiğinizi çok detaylı bir şekilde anlatın. Çünkü onlar sizin fark etmediğiniz birçok farklı noktayı birleştirecek ve oradan ciddi anlamda size güvenmesini sağlayacaksınız. Bunun dışında yatırım süreçlerinde sizden belirli bir aşamaya gelirseniz çeşitli referanslar isteyecekler. Bu müşteri referansı olacak çoğunlukla. Yani diyecek ki sana, Mustafa, ben senin şirketini çok beğendim. Senin bu kadar binlerce de müşterin var. Bana 3 tane müşterini benimle tanıştırır mısın? Onlarla konuşmak istiyorum. Çok haklı bir talep olacak bu. Çünkü o gerçekten müşterilerle konuşmak ve senin anlattıklarını ikinci bir kere onların ağzından teyit etmek isteyecek. Burada o müşteri konuşmalarının doğru insanlarla olacağından emin olmamız gerekiyor. Yani o müşterilerin gerçekten mutlu, memnun müşteriler olacağından emin olmamız gerekiyor. Bu bazen başınıza gelebiliyor. Siz çok sizinle ilgili iyi konuşacağını düşündüğünüz bir müşteriyi örnek gösteriyorsunuz ya da işte diyorsunuz ki bununla konuşabilirsiniz. Onunla konuştuktan sonra aslında size yatırım yapacaksa yapmayacağı da tutabiliyor. O yüzden doğru kişileri önermek, doğru kişileri onlara sunmak çok kritik bir şey. Bir diğer konu, yine bununla ilgili dikkat edilmesi gereken şey, takımınızla ve ekibinizle ilgili olan tanıştırmalar. Yine bu yatırım süreçlerinde eğer karşı tarafın size ilgisi varsa, ki bu saydığım deminki aşamalar yoksa size zaten ilgisi yok demektir arkadaşlar. Yani size olan övgüler, müthiş bir ekipsiniz, müthiş bir şirketsiniz, çok iyisiniz gibi sözlerin çok ciddiye almayın. Gerçekten ilgisi varsa bunu sizden bu müşteri referans istemesi, ekibinizle görüşmek istemesi ve benzeri konulardan ancak anlarsınız. Bunlar olmuyorsa zaten o yatırımcının size çok ciddi bir ilgisi yoktur. Siz de bence vaktinizi size daha çok ilgilenen bir yatırımcıya ayırmanızda fayda vardır diye düşünüyorum. Ekiple ilgili o görüşmelerde de yine müşteriye benzer bir şekilde ekiplerinizin hazır olduğundan emin olun. Çünkü tabiri caizse top bazen düşebiliyor ekibinizle yaptığı görüşmelerden sonra. Çünkü belki ekibiniz sizin kadar hikayeyi iyi anlatamayabilir ama işinin ehli olabilir. Orada yatırımcı o görüşmeden demek ki ekip çok hakim değil olaya gibi bir algıyla ayrılırsa yine bir şekilde potansiyel bir yatırım görüşmesi iptal olabilir veya bir şekilde sizin için olumsuz sonuçlanabilir. Aynen müşteri görüşmelerinde olduğu gibi yatırımcı ekibinizle görüştükten sonra da aslında sizin firmanızla ilgili olumsuz bir kanıya varabilir. Bunun en önemli sebebi ekibiniz hazır olmayabilir. Sizin kadar iyi hikayeyi anlatmıyor olabilir ve sizin kurucular olarak ve şirket olarak çok potansiyelli olduğunuzu bilmesine rağmen ekiple görüştükten sonra ekip o kadar hakim değil deyip aslında tabiri caizse top biraz düşebilir. Bunu engellemek adına ekibinizde de çok ciddi bir şekilde bu görüşmeleri hazırlayıp ona göre bu toplantıların yapılması sizin için ve yatırım sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve doğru sizin için güzel sonuçların çıkması için çok kritik arkadaşlar. Son olarak girişimcilikte özellikle başlama noktasında ilk adımı atarken en kritik noktalardan bir tanesini söylemem gerekiyor. O da ekip kurma işi. Ekip kurarken bir şekilde size ve sizin hikayenize inanacak insanları içeri dahil etmeniz gerekiyor. İkna edilmişlerle değil, gerçekten inanan insanlarla yola çıkmak lazım. Çünkü eğer siz birini ikna etmek için uğraşıyorsunuz, başkası da onu ikna edecektir ve belki de o başka yere gidecektir. Bir diğer konu da ekip kurarken belki ortaklarınızı bulurken sıradan insanlarla başlamamanız lazım yola. Ekip dışında özellikle kurucularınızı bulurken dikkat etmeniz gereken çok kritik bir şey var. O da şu ki, eğer ortak olacağınız kişiyle sizin bu ortaklığınız bu 1+1 3 etmiyorsa
aslında doğru bir ortaklık değil. Öyle kişilerle bu işe başlamanız lazım ki ikinizin o güçleri birleştirmesinden çok daha büyük bir şey. Yani 3'ün çıkması lazım. Eğer buna da dikkat eder, biraz da kısmetliyseniz işler zamanla yoluna koyulacak ve gerçekten o hayal ettiğiniz işi kurmuş ve bir yere getirmiş olacaksınız. Ama bunun için sabretmeniz gerektiğini bilmeniz ve her gün kendinize hatırlatmanız gerekiyor.